Neil Armstrong, Apollo 11 uzay gemisiyle 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay görevi için yola çıkan ve Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti. Bugün sivil insanların bir roket içinde dünya çevresinde seyahat etmesini konuşmaya başladık. İnsanlığın uzay merakı giderek artıyor ancak bir yandan da bu bilim dalı herkes için erişilebilir değil. İşte bunun için mücadele eden ve astronomiyi Türkiye'de çocuklara sevdirmeye çalışan genç bir isim var. Adı Halil Bağış. Ya hatırladığım en eski şey ilkokulda öğrenciyken kitapta gördüğüm bir Satürn fotoğrafıydı. Bunu belki daha önce bahsetmişimdir arkadaşlarıma. O fotoğrafta işte Satürn biliyorsunuz halkalı bir gezegen. Çok dikkatimi çekmişti. Ya bir gezegenin nasıl halkası olur diye hani düşünmüştüm bunun üzerine. Hatırladığım en eski şey bu. O zaman işte 8-9-10 yaşlarından en fazla bir çocuktum. O an hani süper astronom olacağım demedim ama muhtemelen o bende bir kalıcı bir etki oluşturmuştur. Çocukluk yıllarından bu yana astronomiye merakı olan Halil Bağış, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünü kazandıktan sonra gönüllü olarak uzay ve astronomi atölyeleri düzenlemeye başladı. Halil Bağış, 2018 yılında herkes için gökbilim felsefesiyle Stellar Lab'ı kurdu. Stellar Lab'de çocuklar ve meraklı yetişkinler için basit ve sade astronomi temelli eğitim içeriklerini ücretsiz olarak sunmayı amaçlıyor. Bağış'ın kurduğu e-kütüphanede özgün bilimsel içerikler, çevrim içi etkinlikler ve eğitimler yer alıyor. Platform, Türkiye'nin ilk dijital astronomi kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor. Küçüklüğümden beri bilime ve özellikle astronomiye büyük bir ilgim var. Bu sebepten dolayı yaklaşık bir senedir bilim kulübündeyim. Bilim kulübünü Halil hocamızın yazdığı blog sayfasından buldum. Bilim kulübünde benimle aynı ilgi alanlarına sahip gençlerle beraber çalışmalar yapma imkanı buldum. Ve şu an bilim kulübümüzün kendi çıkarttığı dergi olan Spektrum dergisi için yazarlık yapıyorum. Bilim kulübü çoğunluğu liselilerden oluşan gençlerin bir araya gelip çalışmalar yapabildiği bir ortam. Bilim kulübünde bilim üzerine sohbetler edebiliyoruz. Bence ülkemizde uzaya ve bilime meraklı birçok çocuk var. Ama çoğunluğu bu imkanlara ulaşamıyor. Bu proje ve bilim kulübü sayesinde onlara aslında biraz olsun yardımcı olmuş oluyoruz ve astronomiyi onlara erişilebilir kılıyoruz ve bence hepsinin de çok hoşuna gidiyor. Halil Bağış bugüne kadar yüzlerce eğitim verdi. Bu eğitimlerde 20 bine yakın kişiye ulaştı. Ayrıca 2020 yılında lise öğrencileriyle birlikte kurduğu bilim kulübünde de Spektrum adlı popüler bilim dergisi çıkartmaya başladı. Tüm bu uğraşların aslında ortak tek çıktığı bir nokta var. O da özellikle yerelde olmak üzere pek çok çocuğun astronomi gibi inanılmaz ve çok ufuk açıcı bir evrene açılmalarını sağlamak aslında. Onlarla bunları paylaşmak ve ileride astronom olmayacaklarsa bile ufuklarını genişletmek, onlara sonsuz bir evren kapısı aralamak aslında. Bütün isteğimiz bu, isteğim bu. Halil Bağış çocukluk hayalinden yola çıkarak Türkiye'de uzaya ve astronomiye merakın artması için yola koyuldu. Eğitimde fırsat eşitliği için kız çocuklarının bilime karşı ilgi duymasına katkı sağladı. Uzayı ve astronomiyi herkesin anlayabileceği bir şekilde çocuk, genç, yetişkin demeden binlerce kişiye anlattı. Astronominin bir hayal olmadığına, oldukça basit araçlarla kazanımları yüksek aktiviteler yapılabileceğine ve astronominin bütünleştirici yönleriyle toplumsal fayda üretebileceğine inandı. Hem gelecek kuşaklarda hem de Türkiye'de uzay bilimiyle ilgili yaptığı çalışmalarla kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.